Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle. Kullanacağım şiş 3 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmek sayısını. Şöyle ben küçük bir parça anlatım yapacağımız için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Modele dahil değil. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Sıradaki iki ilmeğimi de düz ördüm. Yani iki düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği şu şekilde alarak ördüğüm iki ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynısını tekrar edeceğim şimdi. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Daha sonra iki ilmek düz ördüm. Şöyle örmeden aldığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek artırma, bir ilmek örmeden alalım. Sıradaki iki ilmeğimizi de düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği ördüğümüz iki düz ilmeğin üzerinden geçirip bırakalım. Tekrar ediyoruz aynı şekilde. Evet, bakın son 3 ilmeğim kaldı. Kenar ilmeği hariç. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. Sıradaki iki ilmeğimizi düz örelim. Daha sonra örmeden aldığımız ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirip bırakalım. Daha sonra kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Bakın, birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şöyle bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet. İlmeklerimi ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra artırma yapmıyorum şimdi, bakın. Artırma yapmadan kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi, yani birinci ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra iki ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bunun ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım ve daha sonra bir artırma yaptım. Birinci sırayla farkı bu. Bakın, birinci sırada önce artırma yapmıştık. Üçüncü sırada yaptığımız işlemde önce artırma yapmıyoruz. Şu iki ilmeği ördükten sonra örmeden ilmeği üzerinden geçirip bırakıyoruz. Daha sonra artırma yapalım. Buna dikkat edelim. Modelinizde kayma, şöyle verev gitme olmasın. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra iki ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra şu örmeden aldığım ilmeği geçirerek
bıraktım 2 ilmeğin üzerinden. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. 2 ilmeğimizi düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirerek bırakalım. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği de geçirip bırakalım. Burada bir artırma yapıyoruz. Bakın, sıra başında artırma yapmadım. Sıra sonunda artırma yaparak daha sonra kenar ilmeğimi örüyorum. Bunlar püf noktası. Buna dikkat edelim. Buraları atlamayalım. 4. sıra arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeklerimi ters örerek devam ediyoruz. Şu artırma yaptığım ilmekler de ters örülüyor arka yüzünde. Evet, son sıramız. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz hep bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Şöyle. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın, model bir kez kuruldu. Şimdi bir kez daha kuracak olursak burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam ediyoruz. İsterseniz birinci sırayı beraber kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Sadece birinci sırayı beraber kuruyoruz yani. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra önce bir artırma yapıyorum. Bakın, birinci sırada artırma yaparak başlıyoruz. Daha sonra bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Şu şekilde. Örmeden aldığım ilmeği de bu ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta kalacak. 2 ilmek düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği bu ikisinin üzerinden geçirerek bırakalım. Aynı şekilde tekrar ediyorum. Evet, bakın son 3 ilmeğim kaldı. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra da 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın, burada artırma yapmıyorum. Çünkü sıra başında artırma yaptım. 3. sıra ön yüzünde sıra başında artırma yapmayacağız. Sıra sonunda artırma yapacağız. Buna dikkat ediyoruz. Evet, birinci sırayı beraber kurduk. Modeli ikinci kez kurarken birinci sırayı beraber yaptık. Model böyle devam ediyor. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın, bu da modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Burada da lastik kullanmadım. Sadece ön yüzüne gelecek şekilde bir sıra ters ördüm. Ama model lastik istiyor. Kıvrılma oluyor çünkü. Evet, modelimiz böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle ajurlu modellerden. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yazlık örgü, mevsimlik örgü, onlara göre de iplerinizi tercih edersiniz. Etol şal yapımında gördüğünüz gibi gayet güzel. Yapımı da oldukça kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.